Herkese merhabalar. Şehirler sayfasına hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan 2022. Her hafta olduğu gibi kovanımın periyodik kontrolünü gerçekleştireceğim. Ben kovanımı haftada bir kere açmayı tercih ediyorum. Acil bir durum olmadığı sürece genelde haftada bir kere açıyorum. Bugün kovanı açarken şöyle bir sürprizle karşılaştım. Kovan kapağının altını kırmızı karıncalar yuva yapmaya başlamış. Öncelikle kovanı açmadan önce bu yumurtaları ve arıları yastığın üzerinden temizleyeceğim. Ve kovanı öyle açacağım. Çünkü oraya yavrulamalarını istemiyorum. Büyük ihtimal kovan kapağının köşesinde bir açıklık bulup oradan içeriye girdiler. Zaten kovan kapağı altı da çok sıcak olduğu için o yüzden burayı tercih etmiş olabilirler. Geçen sene başlarında böyle bir durumla karşılaşmıştım. Kovan kapağının altından çok yoğun miktarda yumurta atmışlar. Orayı temizleyeceğim ve dezenfektan sıktıktan sonra kovanımı açmaya başlayacağım. Şu an İstanbul'da hava sıcaklıkları gayet normal gidiyor. Gündüz ve gece arasında çok fazla sıcaklık farkı yok. Ama bugün hava sıcak olmasına rağmen İstanbul'da biraz rüzgar hakim. Rüzgar şiddeti çok fazla olmadığı için de kovanı açmamız için herhangi bir engel göstermiyor. O yüzden bugün kovanımı açacağım. Geçen hafta vermiş olduğum çeyrek miktardaki fondaki ekin arılar bitirmiş. Kovanda rahat çalışmak için koymuş olduğum bölme tahtasını çıkartacağım ve kovanımı öyle kontrol edeceğim. İlk çıtamı da geçen hafta komple bal dolu olduğu için arılara destek olması için vermiştim. Buradaki balları çok fazla tüketmemişler. Sadece alt kısmında bulunan polenleri yemişler. Bu da zaten yavru çıkışları meydana geldiği için gayet normal bir durum. İkinci çıtamda da ana arının yavru atımını bekliyordum ama arılar buraya komple polen doldurmuşlar. Bundan dolayı da ana arımız buraya günlük yumurta bırakmamış. Sanıyorum arılar bu çıtayı polen ve nektara ayıracaklar. Şu an için öyle gözüküyor. Bu kovanın üstüne koyduğum tahta da rüzgardan dolayı kovanın içi soğumasın diye. Arılara ufak bir destek vermek amaçlı. Üçüncü çıtam da komple günlük yumurta dolu. Ana arı buraya sıralı bir şekilde günlük yumurta bırakmış. Zaten görmüş olduğunuz gibi arı popülasyonu da geçen haftaya göre çok daha yoğun. Bu da kovanımızın çok iyi bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Arka tarafta da komple günlük yumurta dolu. Bu durum da gayet beni sevindirdi. Günlük yumurta artımı tam istediğim şekilde gitmiyordu. Ama ana arı sıralı bir şekilde günlük yumurta bırakmaya başlamış. Bu da artık İstanbul'a ilkbaharın tamamen geldiğini gösteriyor. Dördüncü çıtada da geçen haftaki kapalı yavruların tamamı çıkmış. Geçen hafta göstermiş olduğum 4 günlük ve 5 günlük larvaların tamamı kapalı yavru formuna geçmiş. Tahminimce 2 hafta sonra çok yoğun bir şekilde arı popülasyonuna sahip olacağız. Hem bu sayede kovanı bölüp ikinci kovanımı tekrardan aktif edeceğim. Şu anki kapalı yavruların tamamı çıktıktan sonra kovan yoğunluğu artacağı için ikinci kovanımı da tekrardan aktif edeceğim. 1 ya da 2 çıtalık bir arı bölmesi gerçekleştireceğim. Şu an sizlerin de görmüş olduğu gibi geçen haftaki kapalı yavruların bazıları çıktığı için kovandaki kapalı yavru miktarı parça parça gözüküyor. Bu nedenle daha önce de söylemiştim. Arı yoğunluğu az olduğu için. Ama şu an ana arı sıralı bir şekilde yavru atımına başlamış. Ve peteklerin tamamı günlük yumurtayla dolu. 6. çıtada da polen, nektar ve günlük yumurta mevcut. Ana arımız gerçekten çok iyi bir şekilde çalışmaya başlamış. Bu da geç olsa da İstanbul'a artık ilkbaharın geldiğini işaret ediyor. Akşam sıcaklıkları da 15 dereceye geldiğinde kovanın üstüne bulunan yassı artık kaldıracağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bayramın 1. ve 2. günü İstanbul'da hava biraz soğuk gösteriyor. Sıcaklık biraz düşecek, yine 14 derecelere kadar düşeceğini gösteriyor. Umarım bu da sadece 2 günle sınırlı kalır. Çünkü havanın her soğuması benim arı gelişimimi daha da geriye atacak. Zaten ilkbahar da çok geç geldi. Normalde bu zamanlarda benim 3. katı atmaya başlıyor olmam gerekiyordu. Ama ben daha 2. katı bile atamadım iklimden kaynaklı olarak. Zaten dediğim gibi 1 ya da 2 hafta sonra kovanın yoğunluğuna bakarak arı bölmesi gerçekleştireceğim ve işçi arılarına çalışması için 2'şer adet temel petek vermeye başlayacağım kovana. Çünkü arı yoğunluğu yeterli miktara gelecektir. Duvar çıtasında da kapalı yavru, sırlanmış bal, polen ve günlük yumurta ile 5 günlük yumurtalar mevcut. En alt kısmına bulunan polenleri 2 hafta önce polen kekini bozup elimle peteklerin içine dökmüştüm hatırlarsanız.
Videoyu seyretmek isteyenler için videonun linkini üst tarafa bırakıyorum. Buradaki polenlerin bir kısmını arılar kovanın dışına atmışlar. Bir kısmını da gördüğünüz gibi yeme formuna getirip peteklere kafalarıyla bastırmışlar. Bu yöntem etkili bir yöntem olduğu için bunu ikinci kovanımı aktif ettiğimde yoğun bir şekilde kullanacağım. Ana arının yavru atımı teşviklemek için bir tane çıtamı komple polenle dolduracağım. Bu da ana arıyı coşturup muazzam bir şekilde yavru atmasını sağlayacaktır. Kovanımı da kapatmadan önce varroa ile mücadele için ardırç katranıyla uçucu yağları kovana verdikten sonra kapatacağım. Videomu beğendiyseniz destek vermek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.